Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile karşınızdayım. Bugünkü projemiz Stirling bir motor yapımı. 1816 yılında İskoç bir rahibin yapmış olduğu dıştan yanmalı motor çeşidi olan Stirling motoru burada görmüş olduğunuz malzemelerden yapacağız arkadaşlar. Motorun yapımında kullanacağım malzemeler 1 adet 20 milim tesisat dirseği, 1 adet bildiğimiz CD, 1 adet balon, 1 adet evde kullanılan bulaşık mutfak teli arkadaşlar, 2 adet de 200 mililitrelik içecek kutusu kullanacağım. Şimdi motorumuzu nasıl yapılacağına hep birlikte geçelim. Tabii videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. İlk yapmamız gereken 8 santimlik, gördüğünüz gibi 8 santimlik bir işaretleme yapıyorum burada. Kola kutumun etrafını şu şekilde çiziyorum. Fazla deforme etmeden şu şekilde ilk önce ayıralım üst kısmını. Bu parçayı atmıyoruz arkadaşlar. Birazdan ne işe yaradığını göreceğiz. Lazım bize. Hemen işaretlediğimiz yerden düzgün bir şekilde kesiyoruz. Birinci kutumuzu 8 santimden kestik ve ikinci kutumuzu şu şekilde yine içindekini boşaltmadan yavaşça bastırarak oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi iki kutumuz iç içe geçti arkadaşlar. Az önce ayırmış olduğumuz üst kapağı şu şekilde zımparaya sürüyoruz. Zımparayla tamamen kenarları yedirdim. Bu parça bize lazım. Hemen bunun üst kısmını da aynı şekilde çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor arkadaşlar zımparalayınca. Tam hızla projemize devam ediyoruz. Bu bizim sıcak hava pistonumuz olacak. Şu tutacak halkalarını gördüğünüz gibi 90 derece yukarı büktüm her iki tarafı. Şu şekilde olacak. Tabii şu taralı kısımları kesip çıkaracağım her iki tarafta. Projenin bu aşamasında kapaklarını çıkarmış olduğumuz kola kutularının üst parçalarını şu şekilde birer delik deldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi pistonumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Tutacaklarını kırmayın. Her ikisinin de. Şu şekilde her iki tutacağı işaretlemiştim ben. Ortalama 2 santim yapacağız. 2-2,5 santim. Pistonumuzun genişliğini ortasından mili geçireceğiz. Şu şekilde sabitleyeceğiz bunları ve ortasına buradaki bulaşık telini saracağız arkadaşlar. Sıcak hava pistonumuzu şu şekilde hazırladım. Burada dikkat edilmesi gereken konu kolay hareket etmesi. Şimdi hemen etrafına buradaki ince teli doluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde elime bir parça teli aldım. Alabildiğince pistonumuzun etrafına telimizi doluyoruz. Göründüğü gibi pistonumuza telimizi sardım. Düzgün bir şekilde sarmanız biraz önemli. Çünkü pürüzsüz olmalı, dengeli olmalı. Şu şekilde pistonun içerisine
Fazla sürtünme olmamalı. Kolayca hareket etmeli. Zaten çalıştığı zaman alışacaktır. Daha da kolay hareket edecektir. Bu bizim sıcak hava pistonumuz. Hemen soğuk hava pistonunun yapımına geçelim. 20 milim tesisat dirseğini gördüğünüz şekilde bu hale getirdim. Normalde düzdü. Tam uyumlu bir şekilde. Peki bunu nasıl bu hale getireceğiz? Şu şekilde daha sağlam, gördüğünüz gibi daha sağlam bir kutunun üzerine aynı kalınlıkta olmasına dikkat edin tabi. Yani bununla bunun kalınlığı aynı olsun. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde zımparamızın üzerinde bunu ileri geri hareket ettirerek şu şekilde altları aynı düzeyde olacak şekilde yapıştırıyoruz. Tabi Japon kullanacağım burada. Dirseği metale yapıştırmak için mutfakta kullandığımız mutfak karbonatı, bildiğiniz karbonatı Japonla birlikte yapıştırıyoruz. Karbonatla bu şekilde yapıştırdık. Sağlam oldu. Hemen buradaki kanalı açmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde ben biraz açtım arkadaşlar. Hemen şu şekilde bir parça hazırladım. Burada ise bu bir kolonya kapağı. Burayı deleceğiz. Gördüğünüz gibi kolonya kapağını deldim arkadaşlar. Şu şekilde içerisine bir aparat yaptım. Kolaylıkla buraya oturtalım diye. Bunu şimdi buraya oturtacağız. Hava sızdırmayacak tabi burası. Balonun ucundan şu kadar bir kısmı kestim arkadaşlar. Hemen soğuk hava silindirimizi hazırlıyoruz. Şu şekilde tam ortaya gelecek şekilde. Hemen ardından parçalarımızı birleştiriyoruz. Hava sızdırmaması gerekiyor buranın. Tamamen vakum yapacak. Vakum oluşacak çünkü burada arkadaşlar. Evet, sonunda soğuk hava silindirimizi de yaptık. Şu anda üst kapağı kapattık. Burası tamamen vakumlu bir oda haline geldi. Burada kaçak olmaması gerekiyor. Bunu nasıl test edebilirsiniz? Balonu şu şekilde bastırın. Bıraktığınız zaman şu şekilde vakum oluşması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda bir vakum etkisi var. Bu da kaçak olmadığına dair bize bir ipucu veriyor arkadaşlar. Bu aşamada pistonumuz şu şekilde şu hizada gidip gelecek. Burada çalışmak için kendimize bir oda ayarlayacağız arkadaşlar. Bu bölgeyi kesip çıkaracağız. Kesip çıkardım bu bölümü. Çapaklarını şu şekilde zımparayla alıyoruz. Evet, sıra geldi üstteki şu bölgeye, tam orta noktasına küçük bir delik delmeye. Çünkü burada bizim pistonumuz hareket ediyor ve bu kutu bunun üzerine bineceği için
Tam orta kısmına şu şekilde bir işaretleme yapıyorum. Hatta gözüksün diye şöyle de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi orta noktayı bulmak bu kadar basit. Sıra geldik krangı yapmaya arkadaşlar. Kağıttan şu şekilde bir şablon hazırladım. Tam orta noktasını bulmak için yani şu şekilde sıra geldik krank milini yapmaya. Tabii ki burası önemli bir konu. Şimdi burada ortalama 1 santim bir boşluk bırakıyorum ve tam ortasından şu şekilde bir işaretleme yapıyorum. Bu mesafe 1 santim olacak. Krank milini hazırladık. Burada püf nokta krangın birbirine 90 derece oluşu. Şimdi hemen buradaki soğuk silindir piston kolunu yapmaya geldi arkadaşlar sıra. Soğuk hava pistonunun ayarıyla ilgili şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Krank milinin eğim yani krankı aşağıda iken burası soğuk hava pistonunun olduğu kısım yere gördüğünüz gibi paralel şu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Bu motorların çalışabilmesi için ısınan havanın yukarıda soğutulması önemli arkadaşlar. Buraya şimdi soğuk hava su haznesi yapacağız. Şunun gibi bir parçadan küçük bir deliğimiz var burada. Bunu buraya yapıştıracağım. Daha sonra içine su dolduracağız. Evet arkadaşlar, bir püf noktaya daha geldik. Şimdi soğutma haznesini yapacağız. Motorun çalışabilmesi için burada ısınan pistonun yukarıya gelip burada ani bir soğuması gerekiyor. Pistonumuz bildiğiniz gibi 2 santim genişliğindeydi. Yani şuraya kadar geliyor, şu kısma kadar. Burası ise bizim soğutma kısmımız olacak. Eğer bu işlemi düzgün yapmaz iseniz motorunuz kesinlikle çalışmayacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen normalde bu kutunun neredeydi? 200 mililitrelik bir kutu. Diğeri ise arkadaşlar daha geniş bir kutu. Bu bunun içine oturacak bir kutu. Ben bu şekilde seçtim ve bize ileride kolaylık oluyor bu şekilde seçimimiz. 2 santim şu şekilde bu şekilde işaretliyoruz arkadaşlar. Hemen ardından şu kısmı bir falçata yardımıyla kesip ayırıyoruz. Önce üst kısmı kesin. Alt kısmı kesmek kolay. Düzgün bir şekilde kesiyoruz. Hemen ardından alt kısmı da kesiyoruz.
Proje basit ama her şey hassas arkadaşlar. Her şeyi düzgün yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir halkayı kestim. Şimdi buraya bunu oturtturacağım. Tabi buraya silikonla yapıştırmayı düşünüyorum. Umarım bir problem çıkmaz. Evet, Starlink motorumuz şu anda hazır. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şekilde altta bir yanma haznesi, güç pistonu ve altta hareket pistonu var. Tabi bu kısım önemli. Gördüğünüz gibi burada su ve buradaki soğutma kabının içerisinde su olması gerekiyor. Su olmaz ise çalışmaz arkadaşlar. Çünkü ısınan gazların genleşmesi, soğuyan gazın basıncının azalması prensibine dayanan bir sistemle çalışıyor. Beni en çok zorlayan İstanbul gibi bir yerde küçük bir ocak bulamadım arkadaşlar. Bu kokulu mumların kabından kendi ocağımı da yaptım. Bu videonun iki güzel yanı oldu. Hem Starlink motor hem de küçük bir ocak yaptık kendimize. Hemen şu şekilde bildiğimiz kolonya ile ocağımızı yakıyoruz. Ve şu şekilde. Tabi bu hemen çalışmaz arkadaşlar. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. 1 dakika civarında. Burada videoyu kısaltmayacağım. Çünkü siz de çalıştırmak için ne kadar bekleyeceğinizi buradan kestirebilirsiniz. Oh, ısınmış, elim yandı tabi arkadaşlar. Hemen çeviriyorum. Başarılı bir uygulama oldu. Yavaşladığı zaman içerisine bir parça buz atmamız yeterli. Buz attıkça hızlanan bir motorumuz arkadaşlar. Hatta şöyle yakınlaştırabilirim. Haznenin içinde su var arkadaşlar. Burada bir adet su depomuz var. Gördüğünüz gibi burada da su var. Çünkü bu suyun yangın çıktı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'deki ilk baştan sona Starlink motoru biz yaptık arkadaşlar. Hoşça kalın.